Kolombiya devleti 1989 yılında 10 milyar dolarlık dış borcunu ödemek için IMF kapılarında beklerken bir adam çıkıp tek bir teklif sundu. Anayasadaki o maddeyi değiştirin, devletin tüm dış borcunu cebimden ödeyin. Bir suç örgütü lideri bir devletten daha zengin olduğunda kanunlar mecliste değil, sokakta yazılır. Hukuk bir piyasa malına, polis bir kiralık katile, onursa bir fiyat etiketine dönüşür. Paralarını balyalamak için kullandığı paket lastiklerine ayda 2500 dolar harcayan bu mekanizma aslında Kolombiya devletinin iflas ilanıydı. Devletin bıraktığı boşluğu Pablo Escobar doldurdu. 1948 yılının 9 Nisan günü Kolombiya'nın başkenti Bogota. Tarihinin en güneşli ama en boğucu öğleden sonralarından birini yaşamaktadır. Hava yaklaşan fırtınanın ağırlığıyla doludur. Saatler tam biri gösterdiğinde şehrin kalbindeki hukuk bürosundan çıkan bir adam takım elbisesini düzeltir ve kaldırıma adımını atar. Bu adam Jorge Eliezer Gaitan'dır. O sadece bir politikacı değil, yoksul köylülerin, ezilen işçilerin ve oligarşi denilen o dar zümrenin dışladığı milyonların tek umududur. Sesi meydanlarda yankılanan, "Ben bir adam değilim, ben bir halkım" diye haykıran bu karizmatik lider öğle yemeğine gitmek üzere sokağa çıkar. Ancak kaldırımda yürüyebildiği mesafe tarihin akışını değiştirecek kadar kısadır. Kalabalığın arasından göze çarpmayan silik bir figür sıyrılır. Juan Roa Sierra elindeki eski tabancayı doğrultur ve tereddüt etmez. Üç el silah sesi Bogota'nın gürültüsünü bıçak gibi keser. Gaitan kanlar içinde o kaldırım taşına yığılırken aslında ölen sadece bir lider değildir. Kolombiya'nın kurumsal bir devlet olma ihtimali, hukuk sistemi ve toplumsal barışı da o kaldırımda can verir. Haber ışık hızıyla şehre yayılır. Gaitan öldürüldü. Bu cümle 10 yıllardır biriken öfkenin baraj kapaklarını patlatır. Bogota bir anda alev alır. Öyle bir öfke patlamasıdır ki bu, hukuk, polis, nizam, her şey buharlaşır. Öfkeli kalabalıklar tetikçiyi olay yerinde yakalar. Mahkeme kurulmaz, savunma alınmaz. Adamı orada, sokak ortasında linç ederler. Yetmez, cesedini kravatından bağlayıp sürükleyerek başkanlık sarayının kapısına kadar götürürler. Bu, halkın devlete verdiği en kanlı mesajdır. Siz bizim umudumuzu öldürdünüz. Biz de sizin yasalarınızı öldürüyoruz. Binalar ateşe verilir, tramvaylar devrilir, dükkanlar yağmalanır. Başkentteki bu kaos durdurulamaz bir virüs gibi kırsala, köylere, dağlara ve en ücra mezralara kadar yayılır. Muhafazakarlar ve liberaller arasında başlayan bu iç savaş bir siyasi mücadele olmaktan çıkar. Komşunun komşuyu kestiği bir vahşet ayinine dönüşür. La violencia, yani şiddet dönemi başlamıştır. Devlet otoritesi tamamen çöker. Yasaların yerini soğuk çelik palalar, mahkemelerin yerini orman kanunları alır. 10 yıl içinde 200 binden fazla insan katledilir. Siyasi görüşü, mezhebi veya sadece yanlış bir köyde yaşadığı için insanlar öldürülür. Ama bu ölümler temiz ölümler değildir. Kravat kesimi denilen vahşi bir yöntem literatüre girer. Bu bir mesajdır. Konuşmanın bedeli budur. Kolombiya toplumu sorunların diyalogla değil, ancak ve ancak en uç şiddetle çözüldüğü, hayatın bir kurşun kadar ucuz, ölümünse sıradan bir istatistik olduğu ağır bir travma iklimine hapsolur. İşte Pablo Escobar'ı besleyip büyüten o zehirli iklim, devletin vatandaşını koruma yeteneğini kaybettiği, sokakların vahşete teslim olduğu bu kanlı 10 yıldı. Pablo Emilio Escobar Gaviria, bu cehennemin tam ortasında şiddetin zirve yaptığı 1 Aralık 1949'da Rio Negro kasabasında dünyaya gelir. Ailesi sefalet içinde yüzen en alt tabakadan değildir ama zenginlikten de fersah fersah uzaktadır. Onlar sistemin çarkları arasında ezilmemek için çırpınan, elektrik ve su faturalarını ödemek için her ay sonu hesap yapan tipik bir alt orta sınıf ailedir. Babası Abel çalışkan, sessiz ve toprağa bağlı, büyükbaş hayvancılık yapan bir çiftçidir. Abel'in dünyasında çalışmak ve dürüst olmak erdemdir. Ancak Pablo'nun karakterini şekillendiren babasının sessizliği değil, annesi Hermilda'nın hırslı fısıltılarıdır. Hermilda bir ilkokul öğretmenidir. Ama sadece çocuklara okuma yazma öğreten bir kadın değildir. O, yoksulluğun kokusundan nefret
nefret eden, çocuklarına sürekli büyük adam olmalısınız, sıradanlık bir lanettir diye öğütleyen, keskin zekalı ve talepkar bir figürdür. Pablo annesinin gözlerinde şunu görür: dürüstlük karın doyurmaz, saygı görmek için güç gerekir. Aile kırsaldaki şiddet olaylarından kaçmak ve çocuklara bir gelecek kurmak umuduyla Medellin şehrinin kenar mahallelerinden biri olan Envigado'ya taşınır. Ancak Envigado vaat edilmiş bir cennet değildir. Sanayileşmeye çalışan ama altyapısı yetersiz, gecekonduların şehri bir sarmaşık gibi kuşattığı, isli, tozlu ve umutsuz bir banliyödür. Genç Pablo burada sistemin ona sunduğu yasal yolları tartar. Seçenekler bellidir. Bir fabrikada asgari ücretle işçi olup ömrünü tüketmek, babası gibi nasırlı ellerle toprağı kazmak veya bir devlet dairesinde silik bir memur olmak. Bu yolların hiçbiri annesinin ona fısıldadığı o pırıltılı hayale çıkmaz. O yıllarda Medellin sokaklarında okul diplomasının bir değeri yoktur. Geçerli olan tek para birimi cesaret, kurnazlık ve hızlı karar verebilme yeteneğidir. Pablo lise yıllarında okulu bırakır. Zekası akademik değildir. O sokakların acımasız matematiğine, ticaretin en sert ve en vahşi haline yatkınlık gösterir. Bu dönemde Pablo'nun hayatına suç kariyeri boyunca gölgesi olacak iki figür daha dahil olur. Biri, ileride kartelin tüm finansal kayıtlarını ve lojistiğini yönetecek olan abisi Roberto Escobar. Diğeri ise en karanlık günlerinde kaçak hayatının sırdaşı olacak, spor ayakkabılarını bile saklayacak olan kız kardeşi Alba Marina. Efsaneler onun suç kariyerine mezar taşlarını çalıp üzerindeki yazıları silerek yeniden sattığı iddiasıyla başladığını söyler. Bu onun hakkında yaratılan her şeyi paraya çevirir imajının bir parçasıdır. Ama asıl hikaye bu kadar küçük değildir. Pablo'nun asıl sermaye birikimi ve bürokrasiyi çözdüğü okul daha organize bir suçla başlar: kaçakçılık. O dönem Kolombiya'da korumacı ekonomi politikaları uygulanmakta, ithalat yasaları demir yumrukla işlemektedir. Devlet, yerli üreticiyi korumak adına yabancı mallara devasa vergiler koymuştur. Bu yüzden sigara, alkol ve elektronik eşya halkın büyük çoğunluğu için lüks tüketimdir. Pablo bu yasağı bir fırsata çevirir. Panama sınırından kaçak sigaraları ve lüks stereo sistemleri getirerek Envigado pazarında satmaya başlar. Bu iş ona sadece para kazandırmaz, asıl serveti olan lojistik ağını kurmasını sağlar. Bir malın gümrükten nasıl geçeceğini, hangi rütbedeki memurun ne kadara satın alınabileceğini, rüşvetin tarifesini, hangi dağ yolunun polis devriyesinden uzak olduğunu bu kaçak sigara stajı sırasında öğrenir. İşte servetin ilk somut ve sarsıcı adımı burada atılır. 1970'lerin ortasında henüz 20'li yaşların başındayken Pablo'nun haftalık kazancı $30.000 bulmuştur. Bu rakamı o günün şartlarında düşünün. O dönemde Kolombiya'da dürüst, üniversite mezunu bir emniyet müdürünün veya üst düzey bir bürokratın 10 yılda kazanabildiği parayı Pablo bir haftada kazanmaktadır. Mahalledeki diğer gençler bozuk paralarla hayatta kalmaya çalışırken Pablo cebinde bir servetle dolaşmakta, rüşvet vererek sistemi satın almayı öğrenmektedir. Para onun için bir harcama aracı değil, kapıları açan bir maymuncuktur. Tam da bu yükseliş döneminde 1976 yılında Pablo kendi kişisel imparatorluğunun temelini atar. Henüz 26 yaşındayken kendisinden 11 yaş küçük, henüz 15 yaşındaki Maria Victoria Henao ile evlenir. Maria'nın ailesi bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Annesi kızını "bu adamla evlenirsen ömrün hapishane kapılarında görüş günü beklemekle geçer" diye uyarır. Ancak Pablo Maria'yı ailesine karşı bir zafer ganimeti gibi yanına alır. Bu evlilikten doğacak olan Juan Pablo ve Manuela ileride Pablo'nun fırtınalı hayatında sığınacağı tek liman ama aynı zamanda düşmanlarının onu vuracağı en açık hedef haline gelecektir. Ancak 70'lerin başına gelindiğinde dünya ekonomisinde yaşanan sessiz bir değişim Escobar'ın kaderini basit bir kaçakçıdan küresel bir imparatora dönüştürecek kapıyı açar. Amerika Birleşik Devletleri'nde rüzgar dönmüştür. Çiçek çocukları ve esrar dönemi bitmekte, Wall Street'in hızlı brokerları, gece kulüplerinin elitleri yeni ve daha güçlü bir enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Uyuşturucu pazarında esrarın yerini daha pahalı, daha uyarıcı, taşıması daha kolay ve kar marjı inanılmaz derecede yüksek olan beyaz toz almaya başlar: kokain. Bu tarihin gördüğü en büyük arz talep devrimidir. O dönemde kokainin ham maddesi olan koka yaprakları Peru ve Bolivya'nın dağlık bölgelerinde yüzyıllardır yetiştirilmekte, yerliler tarafından çiğnenmektedir. Ancak bu yaprakları kimyasal işlemden geçirip hidroklorik kokain haline getirecek ve bunu Kuzey Amerika pazarına ulaştıracak bir organizasyon eksiktir. Şili'deki diktatör Pinochet, ülkesindeki uyuşturucu laboratuvarlarını dağıtıp kimyagerleri sınır dışı edince bu know
Hav kuzeye, kanunsuzluğun başkenti Kolombiya'ya kaçar. Kolombiya, coğrafi olarak Kuzey Amerika'ya açılan kapıdır. Pasifik ve Karayip kıyılarına sahiptir. Saklanacak sık ormanları vardır. Ve en önemlisi Escobar gibi rotaları ezbere bilen hırslı kaçakçılarla doludur. Pablo bu fırsatı bir suçlu içgüdüsüyle değil, bir sanayici vizyonuyla görür. Kafasında hızlı bir bilanço çıkarır. Bir kamyon dolusu kaçak sigara veya elektronik eşya taşımak büyük risk ve lojistik maliyet demektir. Kar marjı düşüktür. Oysa kokain hacim olarak küçüktür. Bir valize sığar. Ama değer olarak elmastan bile pahalıdır. 1 kilo kokainin üretim maliyeti 1000 dolar civarındayken Miami sokaklarında bu mal 50 bin dolara alıcı bulmaktadır. %5000'lik bir kar marjı. Bu kapitalizm tarihinde yasal veya yasa dışı hiçbir sektörde ne petrolde ne de altında görülmemiş bir orandır. Pablo, kuzeni ve kartelin finansal beyni Gustavo Gaviria ile birlikte tüm kaçakçılık ağını ve sermayesini bu yeni ürüne çevirir. Peru'dan koka hamurunu ucuza alır. Medellin'in nemli ormanlık alanlarında kurduğu mutfak denilen derme çatma laboratuvarlarda saf kristal kokaine çevirir. İlk sevkiyatlar basittir. Pablo bu işin başında simyacı lakabıyla anılır. Çünkü değersiz bir bitki hamurunu altına çevirmektedir. Ancak devlet bu hızlı yükselişi fark etmekte gecikmez. 1976 yılının Mayıs ayında Ekvador sınırından koka hamuru getirdikleri bir sevkiyat sırasında Pablo Escobar ve kuzeni Gustavo Gaviria, Kolombiya İstihbarat Teşkilatı ajanları tarafından durdurulur. Arabada yaklaşık 18 kilo uyuşturucu bulunur. Bu o güne kadar yakalanan en büyük miktarlardan biridir. Pablo ve Gustavo yakalanır. İşte bu an Escobar'ın hayatındaki en büyük kırılma noktasıdır. Karakola götürülürler. Parmak izleri alınır. Boyunlarına numaralar asılır. O meşhur, tarihe geçen sabıka fotoğrafı çekilir. Fotoğrafta Escobar çiçekli bir gömlek giymiş, saçları dağınıktır. Ancak yüzünde tutuklanmış bir suçlunun korkusu, pişmanlığı veya endişesi yoktur. Objektife hafifçe başını kaldırarak alaycı, kendinden emin, hatta sisteme meydan okuyan bir gülümsemeyle bakar. O bakış, beni burada tutamayacaksınız diyen, cebindeki güce güvenen bir adamın bakışıdır. Pablo bu davada yargılanırsa uzun yıllar hapis yatacağını bilir. Hapishane onun yükselişini bitirecek bir mezardır. Önünde iki seçenek vardır. Ya hukuka teslim olup çürüyecek ya da hukuku satın alacaktır. Pablo, hukuk sisteminin zayıf karnını, maaşını alamayan memurları, yoksul yargıçları çok iyi bilir. Ve o meşhur doktrini bir anayasa maddesi gibi devreye sokar. Plata o plomo, yani gümüş veya kurşun. Yöntem basittir ama vahşidir. Önce davaya bakan yargıça ve tutuklamayı yapan ajanlara gümüş, yani rüşvet teklif edilir. Bu teklif bir rica değil, bir emirdir. Parayı alırsan zengin olursun. Çocuğunu Amerika'da okutursun. Eşine ev alırsın. İşte buradaki güç Pablo'nun o dönemde ulaşmaya başladığı 3 milyon dolarlık nakit rezervinden gelir. Bu para bir yargıcın ömrü boyunca göremeyeceği, hayal bile edemeyeceği bir servettir. Bu para sistemin ahlakını çürüten en güçlü zehirdir. Ancak sistemin içinde hala direnen, onurlu kalmaya çalışan memurlar vardır. Rüşvet reddedildiğinde kurşun devreye girer. Tutuklamayı yapan iki Kolombiya istihbarat ajanı kısa süre sonra infaz edilir. Bu infazlar sessizce ve profesyonelce yapılır. Mesaj adrese teslimdir. Davaya bakan yargıçlar tehdit edilir. Ailelerinin fotoğrafları kendilerine gönderilir. Sonuçta dosya delilleri anlamsızca kaybolur. Tanıklar ifadelerini değiştirir veya ortadan kaybolur. Dava teknik nedenlerle düşer. Pablo Escobar elini kolunu sallayarak adliyeden çıkar. Bu olay Medellin sokaklarına ve Kolombiya bürokrasisine net bir mesaj verir. Pablo Escobar'a dokunmanın bedeli ölümdür. Devletin yargı mekanizması Escobar'ın kurşunları ve parası karşısında ilk ve en büyük yenilgisini alır. Pablo sabıka kaydını sildirir, dosyayı yok ettirir. Artık kağıt üzerinde temiz bir vatandaştır. Ancak herkes onun gücünün kaynağının sadece para değil, o parayı koruyan korkunç bir şiddet olduğunu artık bilmektedir. 1970'lerin sonuna gelindiğinde Escobar'ın kurduğu mekanizma yerel bir çete faaliyeti olmaktan çıkar ve kıtalar arası bir lojistik imparatorluğuna dönüşür. Bu dönüşümün ardındaki beyin Pablo'nun kendisi değil. Onunla yolları kesişen eksantrik bir ortaktır. Carlos Leder, yarı Alman, yarı Kolombiyalı, Adolf Hitler hayranı, John Lennon gözlükleri takan ve havacılık tutkunu bir narko mühendis. Leder, Escobar'a basit ama devrimci bir fikir verir. Bavullarla taşımakla zaman kaybediyoruz. Bize bir durak lazım. Leder bu durak için Bahamalarda, Florida kıyılarına sadece 300 kilometre mesafedeki Norman's Cay adasını satın alır. Bu ada turistik bir cennet değildir. Okyanusun ortasına
ortasına kurulmuş, radarları atlatan bir yakıt ikmal istasyonudur. Sistem kusursuz işler. Escobar'ın Medellin ormanlarındaki laboratuvarlarından kalkan küçük uçaklar önce bu adaya iner, yakıt alır ve Amerikan radarlarına yakalanmamak için okyanusun sadece birkaç metre üzerinden dalgaları yalayarak uçup Florida'nın ıssız tarlalarına malı bırakır. İşte servetin patlama noktası burasıdır. Artık sevkiyat gramla değil, tonla yapılmaktadır. Bu hava köprüsü sayesinde Miami sokaklarına her gün kar yağar gibi kokain yağar. Bu sistemin kurulmasıyla birlikte Escobar'ın kazancı matematiksel sınırları zorlamaya başlar. 1980'lerin başında kartelin haftalık geliri yaklaşık 420 milyon dolara ulaşır. Bu rakamı kavramak için durup düşünmek gerekir. Haftada 420 milyon dolar. Bu günde 60 milyon dolar nakit girişidir. O dönemde IBM gibi küresel devlerin kar marjlarını geride bırakan, vergisi ödenmeyen tamamen nakit bir paradır bu. Para akışı o kadar yoğundur ki Medellin'deki bankacılık sistemi kilitlenir. Nakit parayı saymak imkansız hale gelir. Artık paralar tartılarak kabul edilir. Düşünün, Pablo'nun muhasebecileri deste haline getirdikleri paraları bağlamak için kullandıkları paket lastiklerine ayda 2500 dolar harcamaya başlar. Sadece lastik masrafı bile Kolombiyalı bir ailenin gelirinden fazladır ve bu devasa nakit dağını saklamak kazanmaktan daha büyük bir soruna dönüşür. İşin başında El Osito lakaplı abisi Roberto Escobar vardır. Ancak para o kadar hızlı akar ki Roberto'nun tuttuğu defterler yetersiz kalır. Escobar bu nakit dağını saklamak için finansal değil, mimari ve ölümcül çözümler geliştirir. Paralar plastik varillere doldurulup Kolombiya'nın sık ormanlarındaki tarlalara ve çiftlik arazilerine gömülür. Şehirdeki güvenli evlerde ise İtalyan mühendislerin tasarladığı özel hidrolik sistemler devreye girer. Bir düğmeye basıldığında açılan jacuzzilerin altındaki gizli bölmelere veya duvar içlerine milyonlarca dolar istiflenir. Ancak bu yeraltı bankacılığının kanlı bir kuralı vardır. Gömü işlemini yapan işçiler yerin sırrını korumak için iş bitiminde infaz edilir. Escobar'ın parası tohum gibi toprağa ekilir ama bu tohumlar kanla sulanır. Depolarda toprak altına gömülen bidonlarda bekleyen nakit paranın her yıl %10'unu, yani yaklaşık 2 milyar dolarını fareler yer veya rutubet çürütür. Pablo için bu 2 milyar dolarlık kayıp bir muhasebe hatası kadar bile önemli değildir. Çünkü üretim bandı durmaksızın çalışmakta, Norman's Cay üzerinden her gün yeni milyonlar akmaktadır. Bu devasa servet Escobar'ın egosunu ve güç arzusunu besler. O sadece zengin bir suçlu olarak saklanmak istemez. Gücünü Kolombiya'nın o köklü, aristokrat elitlerinin gözüne sokmak ister. Medellin ile Bogota arasındaki Magdalena Vadisi'nde yaklaşık 3000 hektarlık devasa bir arazi satın alır ve buraya Napoli Çiftliği adını verir. Burası bir ev değil, Escobar'ın bağımsız krallığıdır. Sadece çiftliğin inşası ve içindeki lüksler için harcanan para 60 milyon doların üzerindedir. Arazinin içine 27 yapay göl kazdırır. Boğa güreşi arenası ve Formula 1 pisti inşa eder. Ancak en büyük güç gösterisi Nuh'un gemisini taklit etmesidir. Afrika'dan özel kargo uçaklarıyla filler, zürafalar, deve kuşları ve hipopotamlar getirtir. Çiftliğin devasa giriş kapısının üzerine gerçek bir uçak monte edilir. Bu rastgele bir dekorasyon değildir. Escobar'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk başarılı uyuşturucu sevkiyatını yaptığı uçağın birebir kopyasıdır. O uçak, bir avcının evinin kapısına astığı ilk büyük avının trofesi gibi, Escobar'ın yasa dışı dünyada kazandığı zaferin ve elde ettiği dokunulmazlığın gökyüzüne asılmış nişanesidir. Ancak parayı sadece betona ve hayvana yatırmak yetmez. Halkın sevgisini de satın almak gerekir. Escobar, Medellin'in takımı Atlético Nacional'e milyonlarca dolar akıtır. Bu narko futbol dönemidir. Stadyumlar yenilenir. Yıldız futbolculara nakit primler dağıtılır. Maç biletleri ve stadyum gelirleri üzerinden milyonlarca dolarlık kirli para aklanır. Aynı dönemde Medellin çöplüklerinde, özellikle Moravia denilen atık dağının üzerinde yaşayan binlerce insan için devlet yoktur. Escobar bu sefaleti bir fırsata çevirir. Gecekondusuz Medellin projesini başlatır. Binlerce betonarme ev inşa eder, tapularını bedelsiz dağıtır. Pazar günleri mahallelere gidip elden para dağıtır. Halkın gözünde o, zehir satan bir suçlu değil, devletin unuttuğu insanlara el uzatan Don Pablo'dur.
Kiliselerde onun resmi Meryem Ana ikonlarının yanına asılır. Escobar halkın sadakatini satın alarak kendine etten ve kemikten yaşayan bir kalkan oluşturur. Bu kalkan haftalık 420 milyon dolarlık gelirin %1'iyle finanse edilir ama etkisi paha biçilmezdir. Bu hayırseverlik vicdani bir eylemden ziyade tabandan gelen bir siyasi destek inşasıdır. Halk onu bir Robin Hood olarak görürken o aslında kendine sadık, polise bilgi vermeyen, gerekirse onun için ölecek binlerce kişilik bir sivil ordu, bir istihbarat ağı kurar. Pablo Escobar, Kolombiya içinde siyasi bir figüre dönüşürken cüretkarlığını uluslararası sınırlara taşımaktan da geri durmaz. Tarih 1981. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Ronald Reagan döneminin şafağında uyuşturucuyla mücadele bütçelerini arttırdığını, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkardığını iddia eder. Uyuşturucuyla mücadele dairesi raporlarında Medellin ismi yavaş yavaş koyu harflerle yazılmaya başlanmış, istihbarat birimleri güneyden gelen kokain trafiğinin arkasındaki isimleri listelemeye girişmiş durumdadır. Ancak devletin bu devasa gözetleme mekanizması kendi başkentindeki bir turisti teşhis etmekten aciz kalır. Pablo Escobar, oğlu Can Pablo'nun elinden tutar ve Amerikan gücünün sembolü olan Beyaz Saray'ın o meşhur demir parmaklıklarına yaslanarak objektife gülümser. Bu kare basit bir aile tatili anısı olmanın çok ötesinde bir anlam taşır. Amerikan güvenlik bürokrasisi o yıllarda tüm dikkatini Soğuk Savaş'ın etkisiyle Latin Amerika'daki sol hareketlere ve komünizm tehlikesine kilitlediği için burnunun dibine kadar giren, Birleşik Devletler vizesini pasaportuna işletip başkentte gezintiye çıkan gerçek tehdidi göremez. O sırada onu yakalamak için milyonlarca dolar bütçe ayıran kurumlar, aradıkları adamın Beyaz Saray'ın önündeki kaldırımda sistemin hantallığıyla alay edercesine durduğunu fark etmez bile. Bu fotoğraf, suçun cüretiyle devlet aklının zaafı arasındaki makasın ne kadar açılabileceğini gösteren somut bir delil olarak arşive girer. Bu popülarite Escobar'ın en tehlikeli hayalini besler. Kolombiya devlet başkanı olmak, meclise girmeyi başarır. Ancak bu rüya, Adalet Bakanı Rodrigo Lara Bonilla ve gazeteci Guillermo Cano'nun ifşalarıyla kabusa döner. O meşhur sabıka fotoğrafı manşet olunca Escobar meclisten kovulur. Bu onun için affedilmez bir aşağılanmadır. Ancak Escobar'ı asıl savaşa iten olay sadece siyasi kariyerinin bitmesi değildir. Gelir kaynağına yapılan devasa bir saldırıdır. 1984 yılının Mart ayında Kolombiya polisi ve Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ülkenin güneyindeki sık ormanlık alanda Yari Nehri kıyısında tarihin gördüğü en büyük uyuşturucu üretim kompleksini tespit eder. Buranın adı Tranquilandia, yani sakinlik ülkesidir. Baskın yapıldığında ormanın derinliklerindeki manzara korkunçtur. Klima sistemli 19 modern laboratuvar, 8 uçak pisti, lüks yatakhaneler, elektrik santralleri ve tam 13,8 ton saf kokain. Bu o güne kadar dünyada ele geçirilmiş en büyük miktardır. Bu malın o günkü sokak değeri 1,2 milyar dolardır. Polisler laboratuvarları ateşe verdiğinde nehir suları kokain ve kimyasal atıklarla beyaza döner. Escobar'ın haftalık 420 milyon dolarlık akışı ilk kez sekteye uğrar. Escobar artık anlamıştır. Devlet onunla oyun oynamamaktadır. O da oyun oynamayı bırakır. Tranquilandia baskınından sadece bir ay sonra bu operasyonun emrini veren Adalet Bakanı Rodrigo Lara Bonilla'nın ölüm emri verilir. 30 Nisan 1984 akşamı bakanın beyaz Mercedes'i trafikte sıkıştığında bir motosikletli tetikçi araca yanaşır. Makineli tüfeğiyle 25 el ateş eder. Bakan olay yerinde ölür. Bu suikast Escobar'ın devlete verdiği kanlı cevaptır. Benim paramı yakarsanız ben de devletinizi yakarım. Devlet Başkanı Belisario Betancourt bu suikast üzerine suçluların iadesi anlaşmasını imzalar. Escobar için bu ölümden daha beterdir. Kolombiya'da bir mezar, Amerika'da bir hücreden iyidir diyerek servetini artık inşaat için değil, yıkım için kullanacağı o karanlık dönemi başlatır. 1985 yılına gelindiğinde Kolombiya artık bir hukuk devletinden öte iki ordu arasında sıkışmış bir savaş alanıdır. Bir yanda devletin resmi güçleri, diğer yanda Escobar'ın Los Extraditables, yani iade edilebilirler adını verdiği iade korkusuyla birleşmiş baronların gölge ordusu. Escobar bu dönemde stratejisini değiştirir. Artık sadece savunma yapmaz, devleti kalbinden vurmak için karşı saldırıya geçer. Kasım 1985'te paranın ideolojiyi nasıl satın
kullanılabileceğini, solcu bir gerilla örgütüyle sağcı bir uyuşturucu baronunun nasıl aynı masada buluşabileceğini gösteren o dehşet verici olay yaşanır. 6 Kasım sabahı solcu gerilla örgütü M19'a bağlı 35 militan ağır silahlarla Bogota'nın kalbindeki Adalet Sarayı'nı basar. Tanklar meydanlara iner. Ordu binayı kuşatır. 28 saat süren çatışmada bina alevler içinde kalır. Aralarında yüksek mahkeme yargıçlarının da bulunduğu 100'ü aşkın insan ölür. Resmi tarih bunu bir gerilla eylemi olarak kaydeder. Ancak yangın söndürüldüğünde ortaya çıkan teknik bir detay asıl faili işaret eder. Devasa binada ilk kül olan yer suçluların iadesiyle ilgili dosyaların tutulduğu arşiv odasıdır. Escobar'ın ideolojik olarak kendisine düşman olması gereken M19 liderlerine bu baskın için 2 milyon dolar nakit ödediği ve tek şartının o dosyaların yakılması olduğu iddiaları Kolombiya sokaklarında herkes tarafından bilinir. Escobar 2 milyon dolarla bir ülkenin yargı hafızasını silmiştir. Bu olay paranın her türlü inancın üzerine çıktığı, suçun siyasallaştığı kırılma anıdır. Devlet bu şoku atlatamadan Escobar savaşı sokağa indirir. Stratejisi basittir. Korku. Ancak bu korkuyu yaymak için bir orduya ihtiyaç vardır. Medellin'in yoksul gecekondu mahalleleri onun insan kaynağıdır. Escobar polis başına ödül koyar. Rütbesine göre öldürülen bir polis memurunun bedeli 500 ile 2000 dolar arasında değişmektedir. Bu para o mahallelerdeki bir genç için hayal edilemez bir servettir. Bir ailenin kurtuluş biletidir. İşte burada sosyolojinin en tuhaf ve en karanlık paradoksu yaşanır. Escobar'ın Sicario denilen bu genç tetikçileri cinayete gitmeden hemen önce mahalle kiliselerine gider, Meryem Ana heykeli önünde diz çökerler. Boyunlarında taşıdıkları tesbihlerle silahlarını aynı anda tutar, işlerinin rast gitmesi ve hedefi ıskalamamak için dua ederler. Hatta bazıları mermilerini kutsatır. Onlara göre Don Pablo'nun düşmanlarını öldürmek bir günah değil, vatani bir görev ve yoksulluktan çıkışın kutsal yoludur. Din suçun hizmetine girmiş, vicdan parayla ve çarpık bir sadakatle yeniden yazılmıştır. Şehir bir anda insan avı sahasına döner. Yüzlerce genç polis otobüs duraklarında, çocuklarının yanında bu sözde kutsanmış mermilerle infaz edilir. 1987 ve 89 yılları arası Escobar'ın finansal gücünün bir devlet kapasitesine ulaştığı zirve dönemidir. Forbes dergisi onu dünyanın en zengin 7. insanı olarak listeler. Ancak Forbes'un tahminleri bile gerçeğin yanında sönük kalır. Pablo'nun kontrol ettiği nakit akışı ve varlıkların toplamı 25 milyar doların üzerine çıkmıştır. Bu rakamın ciddiyetini anlamak için o günün Kolombiya'sına bakmak gerekir. 25 milyar dolar Kolombiya devletinin o tarihteki toplam dış borcundan daha fazladır. Pablo bu güçle devleti aşağılayan o meşhur teklifi yapar. Suçluların iadesi yasasını anayasadan çıkarın, hükümetin 10 milyar dolarlık tüm dış borcunu cebimden ödeyeyim. Bir suçlunun bir devleti satın almayı teklif etmesi otoritenin bittiği yerdir. Devlet bu teklifi reddeder. Ama halkın zihninde şu soru kalır. Devletin yapamadığını yapan bu adam devletten daha mı güçlüdür? Yargı felç olduktan ve polis sokakta avlandıktan sonra sıra 4. kuvvet yani basına gelir. El Espectador gazetesi ve genel yayın yönetmeni Guillermo Cano, Escobar'ın saygın iş adamı maskesini indiren o sabıka fotoğrafını yayınladığı için hedeftir. Cano ofisinden çıkarken taranarak öldürülür. Gazete binasının önüne bomba yüklü araç bırakılır. Ancak Escobar'ın gözü dönmüştür. 1989'da iade yasasını savunan başkan adayı Luis Carlos Galán, binlerce kişinin önünde bir miting sırasında makineli tüfeklerle taranarak öldürülür. Onun bayrağını devralan Cesar Gaviria yeni hedeftir. 27 Kasım 1989 sabahı terör gökyüzüne taşınır. Bogota'dan Cali'ye giden Avianca Hava Yolları'nın 203 sefer sayılı uçağı havalanır. Uçakta işine giden memurlar, tatile giden aileler ve Suiso lakaplı genç bir adam vardır. Bu genç kartel tarafından kandırılmış bir piyondur. Ona elindeki çantada önemli konuşmaları kaydedecek bir cihaz olduğu ve düğmeye bastığında kaydın başlayacağı söylenmiştir. Uçak 13.000 fit yüksekliğe ulaştığında genç adam düğmeye basar. Gökyüzünde devasa bir ateş topu oluşur. Enkaz kilometrelerce genişliğindeki bir alana yağmur gibi yağar. İçindeki 107 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybeder. Düşen parçalar yerde 3 kişiyi daha öldürür. Ancak korkunç gerçek kısa süre sonra ortaya çıkar. Hedefteki Cesar Gaviria, güvenlik şefinin son dakika uyarısı nedeniyle uçağa binmemiştir. Escobar tek bir adamı öldürmek için 110 masum insanı havada parçalamıştır. Bu olay
Escobar'a duyulan o Robin Hood sempatisini saf bir nefrete dönüştüren, halkın gözündeki kahraman imajını canavara çeviren kırılma anıdır. Sadece bir hafta sonra 6 Aralık 1989'da bu kez hedef Kolombiya İstihbarat Teşkilatı DAS'ın genel merkezidir. Bina önüne park edilen otobüse yüklenen 500 kilo dinamit patlatılır. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktür ki Bogota'da deprem etkisi yaratır. Binanın cephesi çöker. Yerde devasa bir krater açılır. 63 kişi ölür. 600 kişi yaralanır. Başkent Bogota bir savaş alanına dönmüştür. Bu şiddet dalgası karşısında devlet otoritesi felç olur. Ancak toplumun direnci henüz tam kırılmamıştır. Escobar son hamlesini yapar. Kolombiya'nın elitlerini hedef alan bir adam kaçırma kampanyası başlatır. Eski devlet başkanlarının kızlarını, ünlü gazetecileri, ülkenin en etkili ailelerinin üyelerini kaçırır. Bunlardan biri de eski başkanın kızı ve gazeteci Diana Turbay'dır. Escobar bu rehineleri birer pazarlık kozu olarak kullanır. Rehinelerin aileleri hükümete baskı yapar. Medya her gün ağlayan anneleri gösterir. Toplumun psikolojik direnci kırılır. Halk yeter ki bombalar patlamasın, Escobar ne istiyorsa verin noktasına gelir. Demokrasi terör karşısında diz çöker. Hükümet Escobar'la gizli müzakerelere başlar. Pazarlık masasında şartlar devlet tarafından değil, Escobar tarafından belirlenir. Şartları şöyledir: suçluların iadesi anayasadan çıkarılacak, Escobar geçmiş suçları için sembolik bir ceza alacak, cezasını kendi seçeceği gardiyanlar tarafından korunan, kendi inşa edeceği bir hapishanede çekecek. Ordu ve polis hapishanenin 3 kilometre yakınına yaklaşamayacak. Hükümet iç barışı sağlama umuduyla bu utanç verici şartları kabul eder. 1991 yılında toplanan kurucu meclis yeni anayasayı kabul eder ve suçluların iadesini yasaklar. Escobar savaşı kazanmıştır. Silahını teslim etmez. Sadece yer değiştirir. 25 milyar dolarlık güç anayasayı değiştirmiştir. 19 Haziran 1991 günü Pablo Escobar bir helikopterle dağların zirvesindeki yeni evine teslim olur. Burası bir hapishane değildir. Escobar'ın Medellin şehrine tepeden bakan, doğduğu yerlere hakim olan bir araziye kendi cebinden 5 milyon dolar harcayarak inşa ettirdiği Katedral adlı bir lüks komplekstir. Dışarıdan bakıldığında tel örgüler vardır ama elektriği yoktur. Nöbet kuleleri vardır ama içinde Escobar'ın maaşlı adamları nöbet tutar. İçeride jacuzzi'li suitler, bilardo salonları, devasa bir diskotek, profesyonel futbol sahası ve yapay şelaleler bulunur. Burası bir cezaevi değil, Escobar'ın home ofisidir. Devlet dünya kamuoyuna Escobar hapiste, adalet yerini buldu mesajı verirken Escobar içeriden kokain sevkiyatını yönetmeye, telsizlerle talimatlar yağdırmaya ve haraç toplamaya devam eder. Rene Higuita gibi milli futbolcular ziyarete gelir. Maçlar yapılır. Bu durum devletle suçlu arasındaki çizginin tamamen silindiği, Kolombiya tarihinin en absürt ve en utanç verici dönemidir. La Catedral dışarıdan bakıldığında bir hapishane, içeriden bakıldığında ise dünyanın en güvenli suç karargahı. Pablo kendi parasıyla, kendi mimari zevkine göre inşa ettirdiği bu komplekste mahkum sıfatıyla ama bir kral yetkisiyle yaşamaktadır. Devletin askerleri binanın dışında nöbet tutarken içerideki jacuzzi'li suitlerde partiler verilir. Ancak bu lüks Pablo'nun zihnindeki paranoyayı durduramaz. Aksine dört duvar arasında sıkışmak şüpheyi bir zehir gibi damarlarına yayar. Pablo en sadık ortakları olan Fernando Galeano ve Gerardo Moncada'nın kendisinden para çaldığını düşünmeye başlar. İddiaya göre kayıp para 20 milyon dolardır. Pablo için bu miktar servetinin yanında bir hiçtir. Ama mesele para değil, itaattir. Bu iki adamı bir iş toplantısı bahanesiyle katedrale çağırtır. Devletin koruması altındaki bu binanın içinde gardiyanların yani kendi adamlarının gözü önünde bu iki ortağını sorguya çeker. Galeano ve Moncada Pablo'nun emriyle orada o altın kafesin içinde vahşice öldürülür. Güya bir devlet hapishanesinin içinde cinayet işlenmesi, cesetlerin yok edilmesi ve bu dumanın Medellin semalarına yükselmesi artık hükümet için bile bardağı taşıran son damla olur. Başkan Gaviria bu tiyatroya son vermek zorundadır. Pablo'nun gerçek bir askeri hapishaneye nakledilmesi emrini verir. Ancak Pablo'nun istihbaratı devletinkinden her zaman bir adım öndedir. 22 Temmuz 1992 gecesi ordu birlikleri katedrali kuşatmak üzere yola çıktığında Pablo çoktan hazırlanmıştır. Askerler kapıyı kırıp içeri girdiğinde buldukları tek şey hala sıcak olan kahve fincanları ve boş yataklardır. Pablo kendi inşa ettiği hapishanenin arka tarafındaki gizli bir yoldan sisli ormanın
içine dalarak arka bahçesine, yani Medellin sokaklarına geri dönmüştür. Bu firar Escobar efsanesinin sonunun başlangıcıdır. Çünkü artık oyunun kuralları kökten değişmiştir. Devlet müzakere ve hukuk defterini kapatır. Artık amaç adaleti sağlamak değil, düşmanı imha etmektir. Adil yargılanma dönemi bitmiş, insan avı dönemi başlamıştır. Devlet Escobar'ı yakalamak için arama bloğu adında rüşvet yemeyen, Pablo'dan korkmayan, elit askerlerden kurulu özel bir birlik kurar. Ama asıl tehlike devletten gelmez, karanlıktan. Pablo'nun kendi yöntemlerini kullanan yeni bir canavar doğar. Los Pepes. Yani Pablo Escobar tarafından zulüm görenler. Bu grup Pablo'nun öldürttüğü ortaklarının intikam yeminli aileleri, rakip Cali kartelinin milyar dolarlık finansörleri ve aşırı sağcı paramiliterlerin birleşimidir. Los Pepes hukuka uymaz. Pablo bir polis öldürdüğünde onlar Pablo'nun avukatını öldürür. Pablo bir bomba patlattığında onlar Pablo'nun muhasebecisinin evini, atlarını, koleksiyon arabalarını yakar. Korku ilk kez taraf değiştirmiştir. 1993 yılına gelindiğinde dünyanın en zengin suçlusu artık kaçacak delik arayan, paranoyak ve yalnız bir kaçağa dönüşmüştür. Pablo'nun ailesiyle ilişkisi psikolojik bir paradokstur. Bir yanda televizyon sunucusu Virginia Vallejo gibi sayısız kadınla yaşadığı yasak ilişkiler ve karısı Maria Victoria'nın boşanma tehditleri, diğer yanda çocuklarına duyduğu hastalıklı bir bağlılık. O ihtişamlı günleri, partiler, özel uçaklar geride kalmıştır. Escobar, Medellin'in orta sınıf mahallelerinde perdeleri sıkıca kapalı, rutubetli ve karanlık evlerde saklanır. Yanında binlerce kişilik ordusu yoktur. Sadece Limon lakaplı sadık koruması Alvaro kalmıştır. Ve işte o efsanevi sahne, servetin en trajik ironisi Medellin dağlarındaki bir saklanma evinde yaşanır. Kış gecesidir, hava buz gibidir. Pablo, kızı Manuela ve oğlu Juan Pablo ile birlikte polis baskınından kaçmış, dağdaki metruk bir çiftlik evine sığınmıştır. Isıtma yoktur, yakacak odun yoktur. Küçük kızı Manuela hipotermi tehlikesi geçirmektedir. Dudakları morarmış titremektedir. Pablo tereddüt etmez. Yanındaki çantadan birini açar. İçinde o güne kadar binlerce insanı öldürme pahasına kazandığı, imparatorluklar kurup yıkan dolar desteleri vardır. Parayı şömineye yığar ve kibriti çakar. O gece sadece kızını ısıtabilmek için şöminede tam 2 milyon dolar nakit parayı yakar. Bu servetin tükendiği an değil, servetin anlamını yitirdiği andır. Los Pepes örgütü, savaşın kurallarını çiğneyerek doğrudan Pablo'nun annesi Hermilda'nın evini bombaladığında Pablo panikler. Ailesi devlet gözetimindeki bir otele hapsedildiğinde Pablo'nun aşil topuğu tamamen açığa çıkar. Para artık onu kurtaramamaktadır. Escobar'ı bitiren arama bloğunun teknolojisi veya Los Pepes'in vahşeti değil, ailesine duyduğu o zayıf ama insani zaaf olur. Karısı ve çocukları Almanya'ya sığınma talebinde bulunup reddedilince Bogota'da devlet gözetimindeki bir otele hapsedilirler. Pablo çaresizdir. Onların sesini duymak hayatta kalmaktan daha önemli hale gelir. 2 Aralık 1993. Pablo Escobar'ın 44. doğum gününden bir gün sonrası. Medellin'in Los Olivos mahallesindeki 2 katlı sıradan bir tuğla evde saklanmaktadır. Oğluyla telefonda konuşurken hata yapar. Normalde en fazla 2 dakika sürmesi gereken görüşmeyi sırf oğlunun sesini biraz daha duyabilmek, ona yalnız olmadığını hissettirebilmek için uzatır. Bu duygusal zaaf teknolojinin onu yakalamasına izin verir. Fransız ve Amerikan teknolojisiyle donatılmış arama bloğu sinyali üçgenleyerek evin yerini tespit eder. Operasyon sessizce başlar. Kapı kırılır, çatışma sesleri mahalleyi inletir. Escobar'ın koruması Limon vurulur. Pablo elindeki tabancasıyla 2. katın penceresine koşar. Pencereden bitişik binanın kiremit çatısına atlar. Ancak bu o eski kudretli Escobar değildir. Çıplak ayaklıdır, aşırı kiloludur ve nefes nefesedir. O an bir uyuşturucu baronu değil, köşeye sıkışmış, korkmuş bir avdır. Çatıda koşmaya çalışırken aşağıdan ve karşı binadan açılan çapraz ateşin ortasında kalır. Kimin vurduğu hala tartışmalıdır. Polis mi, keskin nişancı mı, yoksa yakalanacağını anlayınca kendisi mi? Ancak sonuç değişmez. Sağ kulağının arkasından giren ve beynini parçalayan bir kurşunla kiremitlerin üzerine yüzüstü yığılır. O meşhur tarihi fotoğraf çekilir. Kolombiyalı polisler yerde yatan, göbeği açılmış, kanlar içindeki cesedin başında bir avcı pozuyla gülümseyerek durmaktadır. Biri cesedin saçını tutar, diğeri silahını havaya kaldırır. Telsizden geçen kod şudur: Viva Colombia, Pablo öldü. Medellin sokaklarında kimileri ağlar, cenazesine binlerce yoksul katılır. Kimileri ise sokaklarda dans ederek kutlama yapar. Ama herkes bir devrin kapandığını bilir. Escobar'ın ölümünden sonra geride kalanlar
Bu ağır mirasın bedelini ödemek zorunda kalır. Eşi Maria Victoria ve çocukları can güvenliği için Arjantin'e kaçar. Geçmişlerini silmek için isimlerini değiştirirler. Maria Isabel, oğlu Gian Pablo ise Sebastian Marocchini olur. Sebastian yıllar sonra babasının tüm servetini savaşa, silah ve rüşvete harcadığını, kendilerine 5 kuruş kalmadığını iddia etse de mirasın gölgesi peşlerini bırakmaz. Kara para aklama suçlamalarıyla yargılanırlar. Öte yandan Escobar'ın duvarlara gömdüğü efsanevi servetin izleri yıllar sonra bile ortaya çıkar. 2020 yılında yeğeni Nicolas Escobar, amcasının eski evlerinden birinin duvarını yıktığında çürümeye yüz tutmuş 18 milyon dolar bulur. Bu para Pablo'nun ektiği o zehirli tohumların son hasadıdır. Escobar'ın ölümü devletin otoritesini geri almasının sembolüdür. Ancak Pablo Escobar gömülürken Kolombiya'nın kabusu bitmez. Onun ölümü uyuşturucu ticaretini sona erdirmez. Sadece şekil değiştirmesine neden olur. Pazar daha sessiz, daha kurumsal, daha kravatlı ve daha sinsi çalışan Cali kartelinin eline geçer. Mekanizma tek bir liderin kibrine ve görünürlüğüne bağlı olmaktan çıkıp görünmez ve çok daha dayanıklı bir ağa dönüşür. Escobar'ın icat ettiği Plata o Plomo yasası Meksika'ya ihraç edilir ve orada çok daha kanlı bir savaşı tetikler. Escobar'dan geriye Medellin'in yoksul mahallelerinde hala onun resmini mumlarla aydınlatan yaşlı kadınlar, binlerce faili meçhul cinayet ve tuhaf bir canlı miras kalır. Hacienda Napoles'teki o meşhur hayvanat bahçesi dağıtılırken yetkililer devasa su aygırlarını taşımanın çok zor ve maliyetli olduğuna karar verir ve onları kendi haline bırakır. Bu 4 hipopotam sahipsiz kalır ve Magdalena nehrine kaçar. Doğal düşmanları olmadığı için hızla ürerler. Bugün Kolombiya nehirlerinde yüzü aşkın vahşi hipopotam yaşıyor. Afrika dışında hiçbir yerde bulunmayan bu devasa hayvanlar ekosistemi bozuyor. Yerli türleri yok ediyor ve balıkçıları tehdit ediyor. Tarih Pablo Escobar'ı bir suçlu, bir katil, bir terörist olarak yazar. Ancak o zayıf bir devletin, eşitsiz bir toplumun ve doymak bilmez bir küresel pazarın yarattığı kaçınılmaz bir sonuçtur. Devlet vatandaşını koruyamazsa o boşluğu bir Escobar doldurur. Adalet parayla satılırsa yasa gümüş veya kurşun olur. Pablo Escobar, Medellin'de bir çatının üzerinde son nefesini verdi. Elbette kalan tek mirası nehirde üreyen o su aygırları değildi. Asıl miras, devletin genetiğine zerk ettiği o zehirli denklemdi. Onurun bir pazarlık malzemesine, vicdanın bir para birimine, adaletinse en yüksek teklifi verenin mülküne dönüştüğü o düzen. İsimler değişir, baronlar değişir, haritalar değişir. Ancak Escobar'ın kurduğu o karanlık mekanizma bugün hala dünyanın dört bir yanında işleyen o tek kuraldır. Satın alamadığını yok et.